Herkese selamlar, ben Onur. Gitarda hangi seviyede olursanız olun bugün yapacağımız çalışma hepinize faydalı olacak. Neden mi? Birazdan açıklayacağım. Bugün çalmaya çalışacağımız eser aslında daha önceden hepinizin de duyduğu, kulağının aşina olduğu bir eser. Beethoven'ın Ode du Joy yani 9. senfonisi. Bu eseri gitar üzerine çok kolay da çalabilirdik fakat biz bas seslerini ekleyerek biraz daha zorlaştıracağız. Aynı zamanda daha lezzetli bir hale geliyor. Bu bas sesleri eklediğimizde birazcık daha böyle fingerstyle tarzı oluyor arkadaşlar. Yani mesela örnek vereyim. Böyle dümdüz de çalabilirdik ama biz bu şekilde bas sesler ekleyeceğiz. Peki neden hepimiz için faydalı olacak bu çalışma? Biliyorsunuz ki sol elimizin en çok bize sıkıntı çıkartan parmağı şuradaki küçük serçe parmak. Sonrasında yüzük parmak kullanmak da birazcık zor ama serçe parmak, buradaki küçük parmak bize birazcık sorun çıkartıyor. Bu şarkıyı polifonik böyle fingerstyle tarzı çaldığımızda serçe parmağı çok aktif olarak kullanacağız. Bu da bu çalışmayı aslında bir etüte dönüştürecek ve güzel bir egzersiz yapmış olacağız. Bu arada arkadaşlar ben bas sesleri hiçbir şekilde veremem. Ben daha çok yeniyim diyenler için normal bir şekilde de çalacağım. Onlar bu şekilde çalabilir. Biraz daha kendine güvenenler için polifonik halini sonrasında da ekleyeceğim. Şimdi birazcık yakından bakalım. Önce sağ elimi göstereyim. Sağ elimizi nasıl kullanıyoruz tekrardan hatırlayalım. Bilenler o kısmı geçebilir. Letgo'dan bildirim. Ben Letgo'da bir şey satmıyorum ki ya. Ama bildirim gönderiyor. Şöyle gel bakalım. Ben klasik gitar kullanıyorum. Klasik gitar üzerinden hepinize örnek veriyorum. Akustik gitarlarınızda da hatta elektro gitarlarınızda da çalabilirsiniz. Parmaklarımızla fingerstyle olarak çaldığımız için pena kullanmayacağız arkadaşlar. Tek ses çalacak arkadaşlara şimdi gösteriyorum. Baş parmağınızı yukarıda bir noktaya sabitleyin. Ben üst teli tercih ediyorum. Alt tellerde de melodimizi çalarken işaret ve orta parmağını mutlaka sırasıyla kullanın. Bu kadar abartılı hareketler yapmanıza gerek yok. Ben örnek göstermek adına böyle kullanıyorum şu anda. Şimdi fingerstyle yani birazcık polifonik hale getirdiğimiz çalışmada baş parmağımızı da yukarıda bas sesleri kullanmada çalıştıracağız. Örnek veriyorum. Burada çift çekme yeri var. Alttaki parmaklar yine aynı şekilde devam ediyor. Burası ikili kullanılma devam ediyor. Bu şekilde ben birazdan tab üzerinden detaylı göstereceğim. Önemli olan nokta burada bas sesi verdiğiniz zaman bu sesin ölçü boyunca yani o gördüğünüz kutucuk birazdan tab üzerine kutucuk göreceksiniz. Her kutu ölçü demek arkadaşlar. O ölçü boyunca arkada ses olarak devam etmesi. Bakın burada sesi verip sonra susturmuyorum. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. O zaman bir anlamı kalmadı. Bu zaman yani böyle yaptığınız zaman ses arkadan devam etmediği sürece o lezzeti alamazsınız. Öncelikle tap gelsin. Bakın bas seslerimiz 5. tel 3. perde ve bazen de 3. tel boş olarak yani do ve sol. Normal çalacak arkadaşlar bunları hiç görmeden diğer notalarla, diğer sayılarla, gördüğü sayılarla tab üzerinden çalışma yapabilir. Onlar için şöyle yavaş bir şekilde çalıyorum. Sonra da polifonik bas sesli çalacağım. Bunu kafanız karışmıyorsa metronom ile de yapabilirsiniz. Hepinizin kullandığı Gitar Tuna uygulaması içerisinde Tools bölümüne girdiğinizde en yukarıda metronom var arkadaşlar. 60-65 civarı BPM'i ayarladığınızda ideal olacaktır. Evet burada bir durdum. Şimdi metronomsuz devam ediyorum. Kafası karışanlar için de buradan sonrasını metronomsuz yapalım.
Evet. Şimdi buna bas seslerimizi en baştan gelerek ekliyorum. Yine yavaş bir şekilde arkadaşlar. Bakın sağ elimi de sol elimi de net bir şekilde görüyorsunuz. Buna uyarak, takip ederek çalışmamızı yapalım. Bakın ne oldu? Üçüncü perde olmasına rağmen serçe parmağımı, küçük parmağımı kullandım. Çünkü yüzük parmağım yani üçüncü parmağım buradaki bas seste bekliyor. O yüzden serçe parmağımı kullanıyorum. Dördüncü parmağımı kullanıyorum burada. Parmak kullanımlarına çok iyi bakın. Ona göre çalın arkadaşlar. Ben gitarı olabildiğince düz tutmaya çalışıyorum. Siz net görün diye. Fakat birazcık böyle dışarıya doğru ve hafif yukarıya doğru tutarsanız bu eseri parmaklarınız çok daha rahat çalacaktır. Buna emin olun. Evet, buraya kadar umarım anlaşılır olmuştur. İkinci bölümüne geçelim. Bakın yine de burada hiçbir parmağımı kullanmadan bastığım halde bile yüzük değil serçe parmağımı kullanıyorum. Dördüncü parmağım. Çünkü birazdan bu parmak yukarıya çıkacak, onu biliyorum. İleriye doğru hazırlık diye düşünün bunu. Burada ne var? Üçüncü perde, üçüncü tel birinci perdeye parmağımı basarak yapıyormuşum. Evet. Bunları da yine teker teker yaptım. Ben şimdi çok düz tutarak bileğimi birazcık yorduğum için bazı cızırdamalar olmuş olabilir. Kusura bakmayın. İkinci bölüm birazcık hızlı çalalım. Buradan sonra tekrardan aslında baştaki melodi. Burada mesela bir C akoru, do majör akoru basılabilir şöyle. Ve şuradan bir ince do. Sonuna eklerseniz de farklı bir hava katar. Evet, videomuz bu kadar. Birlikte baktık tab üzerinden. Umarım keyifle ve başarıyla çalarsınız. Çok zor değil gibi gözüküyor ama tekrar tekrar yaptığınızda serçe parmağın nasıl ağrıdığını, zorlandığını hissedeceksiniz. Umarım faydalı olur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bu tarz böyle eserleri istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bu arada birazcık burnum tıkalı. Konuşurken bunu hissetmiş olabilirsiniz. Kusura bakmayın tekrardan. Görüşürüz.